vardı. Ben başladım orada gımcıklamaya. Ondan sonra ben dedim köye gidiyorum dedim. Şimdi ben niye gidiyorsun köye dediler. Dedim ben bir hamur yoğurdum onu pişirmeye gidiyorum. Kız sen unumuzu ziyan ettin dediler bana. Bir kızdılar oradan. Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizinle geniş açı bir çekim yapacağız. Bugün konuğum annem. İlk defa görüyorsunuz annemi ama daha önce ellerine aşinasınız. Daha önce baklavalar, yufkalar, bütün açılacak hamurlarda imdadıma yetişti. Şimdi onunla birlikte güzel bir tirit hamuru hazırlayacağız. Tirit çekeceğiz. Bir tane kendi yetiştirmiş olduğu böyle kare kabaklardan bir kabak pişireceğiz. Burada da unumuz var yufkalar için. Anne nasılsın? Hamdolsun Allah'ıma çok iyiyim. İlk defa kamera karşısına geçiyorsun. Biraz heyecan var mı? Bu da varmıştı nasipte. Heyecanlı mısın? Her zaman yaptığın iş zaten. Onlar benim çocuklarım, kızlarım çok heyecanlı değilim. Hadi bakalım inşallah. Burada bir köy tavuğumuz var, köy kabağımız var. Tavuk da kayınvalidemden geldi. Buradan da ona çok teşekkür ederim. Kendi yetiştirmiş olduğu güzelce yoğulmuş, temizlemiş, göndermiş. Bugün annelerdeniz yani. Kabak da annemin üretmiş olduğu, annemi yetiştirdiği kabaklardan. Annemin yaşına bakmayın. Maşallah subhanallah diyelim, aman anneme çok nazar değiyor. Annem şimdi bu kabakla bize güzel bir kabak tatlısı yapacak. Ben o sırada bu tavuğu parçalayacağım. Hamurumuzu yoğuracağız. İşe koyulalım. Bakalım neler ortaya çıkartacağız. Öncelikle İnşallah kabağımızı bir şey kesmekle başlayalım anne. Nasıl bir bıçak kullanacağız bu kabağı kesmek için? Tersleri bıçağı kullanalım. Tamam. Sapını alalım mı şimdi? Sapını kıralım, ters çevirelim. Tamam. Tamam. Çok da güzelmişti. Maşallah subhanallah. Annem solak bu arada. Evet anne. Tamam. Size biraz annem içini ayıklarken kendimden bahsedeyim. Annemden bahsedeyim. Annemin 6. kızıyım. 7 tane çocuğu var. 6. kız yani. 6. en ufak kız benim. Benden sonraki oğlan. Anlayacağınız gibi 5 tane ablam var. Erkek kardeşim de benden 3 yaş kadar küçük. Biraz tekne kazıntısı sayılırız biz. Beni 37 yaşında falan doğurdun değil mi anne? Erkek kardeşim de 40 yaşında doğurdu. Eski topraklardan. Annemin 7, teyzemin 8 tane çocuğu var. Maşallah kalabalık bir aileyiz biz. Ablamın bir oğlu bir kızı oldu. Ben çok ablama kızdım, çok çocuk yapıyorum diye. Benim erkek çocuğum olunca durma ben de yaptım. Oldu bir sürü. Aynen öyle. Erkek kardeşime doğum günü pastası yapıp üzerine sen olmasaydın kaç kişi olurduk diye yazdığımızı biliyorum. Şimdi içini güzelce temizledik. Kabağın içini görüyorsunuz. Muhteşem. Maşallah subhanallah. Annemin üretimi kabaklar. Şimdi bunları dilim dilim dileyeceğiz ve hazırlayacağız. Bundan güzel bir kabaklı börek olur mu? Bundan da olur da. Çok bak işte güzel. Kestane kabağı anne. Kestane. Biraz daha büyük yap. Şu tavukçuğumuzu da şuradan alalım. Bu tencereleri genelde kış, yazın soslar pişiriyorum ya, o yüzden aldım. Tencerenin markasını da genelde soruyorsunuz. Kap marka. Bunlar genelde endüstriyel mutfaklara çalışıyorlar ama online satışta yapıyorlar. İnternet sitelerini ziyaret edip oradan bakabilirsiniz. Eğer benim gibi böyle büyük tencerelere ihtiyacınız varsa. Kabakları böyle dikine dikine birbirinin üzerine yaslanacak şekilde diziyoruz. Üzerine şeker dökeceğiz. Anne şekeri getirsene bak şurada. Kabuğunu da soymadık. Kabuğuyla birlikte pişiyor. Bu kabağın özelliği o. Şöyle göstereyim. Bu mu? Yok dışarıda kaldı. Dışarıda. Bir tane kalmış. Kaçmış oraya. Şöyle. 1 kilosunu koyacağım. Bir kadar 1 kilo şeker. Orta boy bir kabaktı tabii. Bu kabağın büyük müydü? Beyaz kabaklara göre orta boy oluyor yani. Tamam. Yeter mi? Limon tuzu var mı? Limon tuzu mu? Ne yapar? Kıtır kıtır mı yapar? Şekerlenmemesi için soğuduktan sonra. Tamam. 2-3 tane. Yeter çok. At onu da göster. 3 diş kadar limon tuzunu içine attım. Daha sonradan şekerlenmesin diye. Tabii biz kabağı çok seviyoruz. Şekerlenmesine müsaade etmeden onu bitireceğiz ama. Bitiremeyenler için. Bitiremeyenler için. Sulanmaz mı? Şimdi şöyle yarım su bardağı kadar da şekeri dibine gezdiriyorum. Bu şeker eriyene kadar. Önce bir yüksek ateşe koyacağım. Biraz kaynayacak. Kaynayınca iyice altını kısacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Biz de o esnada diğer tariflerimize geçeceğiz. Şimdi 250 mililitrelik su bardağı ile birlikte 4 su bardağı unu yoğurma kabıma aldım. Şimdi içine annem gerekli malzemeyi koyacak.
Tritin hamurunu yapacağız. Saçta yufka hazırlayacağız. Ama siz Şöyle ders eğer saçınız bir kaşık yoksa tuz. bir tatlı kaşığı mı anne? Evet. Tamam. Bir tatlı kaşığı tuz. Burada da birazcık şey var. Kabartma tozu. Bir paket değil. Yani şundan ölçtüğümüz zaman bir çay kaşığı. Tamam. İşte bu kadar çıktı. Bu da sonu. Undan karıştıracağız. Yedireceğiz. Su istiyorsun değil mi bir de? Şimdi şu sütün içine yarım bardak süt. Yarım bardak yağ içine. Çay bardağının. Sütünden yağ hamurun kırılmaması için, yumuşak olması için. Yarım bardak süt, yarım bardak yağ. Bunu içine cova ettik. Bundan su verebilirsin. Bir bardak mı? Yumurtayı ben gireyim. Normal çeşme suyu kullanıyorum. Sıcak su mu soğuk su mu diye soranlar için. Yumurtamızı yıkadık, güzel temizledik baştan. Tamam. Tuz koyduk, süt koyduk, su koyduk değil mi? Bir tane de yumurta. Aşağıda açıklamalar kısmına bu malzeme listesinin tümünü yazıyorum. Oradan da temin edebilirsiniz. Şimdi başlayacağız yoğurmaya. Çok fazla bir hamur tutmuyoruz bugün. Sadece tavuğa yetecek kadar. Yani böyle bir tane köy tavuğumuz var. Ona yetecek kadar. Ben de köy tavuğunu burada parçalayayım. Tencereye alayım. Bir taraftan da o pişmeye dursun. Hamuru yoğurmayı tamamladık. Şimdi üzerinin kapağını kapatacağız. Bu şekilde hava almayacak. Bir 10 dakika sonra tekrar onu bir yoğurup hamurlaşma diyoruz ona. Bir yoğuracağız değil mi anne? Ondan sonra ne kadar dinlensin? Yarım saat dinlendiği zaman Yeter daha mi? güzel, rahat açılır. Bir de beze yapınca da dinlenecek Beze tabii o. yapınca yarım saat sonra beze yapılır. Ondan sonra da bezelerde biraz hazır bekletilir ve 10 dakika Tamam. başlanır açılmaya. Niye peki mayalı hamur yapmadık da mayasız hamur yaptık? Ya daha çok biz mayasız yapardık böyle. Bir de şeyden herhalde bu tavuk suyuyla ıslattığın zaman mayalı hamur hamurlaşma Ezilir. yapar. Evet. Hamurlaşma yapar. Yumurtayı da hamurlaşmaması için. Islayacağız ama hamur olmaması için. Şimdi makarna hamurundaki şey gibi yani nasıl yumurta koyuyorlar, suda Tabii. haşlıyorlar da yine diri yani kalıyor. bu şeysi kabartma tozu saçta güzel kabarması için. Yumurtada üstüne tavuğun suyunu dökünce hamurlanmaması Dirilenmesi için. Sütünden de yağda hamurun kırılmaması Lezzetlenmesi için, için bir de. lezzetlenmesi için, yumuşak kalması için. Gördüğünüz gibi ben her detayı, ayrıntıyı veriyorum ya nereden geldiği belli. Annem de bütün malzemenin ne işe yaradığını hamurda söyledi. Şimdi tavuğu haşlamaya geçelim. Tavuğu da lezzetlendirmek için bir şeyler yapacağız. Aslında köy tavuğu ama biz bunu yine de içine bir soğan, bir defne yaprağı, bir karabiber atmayalım mı? Hemen başlayalım. Tamam, soğanları atalım. Boyusu var. Şöyle defne iki tane de defne yaprağı atalım. Tamam. Bir de karabiber atalım buna. Açarken zaten dökülüyor. Söyler. Tuz attık, karabiber attık. Bir tane soğanla iki tane de defne yaprağı attık. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağa alacağım. Yaklaşık bir yarım saatte haşlanır bu. Tabii. Yarım saat sürmez bile. Tamam. Burada hamur dinlensin. Arkada kabak pişiyor. Tavuk da haşlanana kadar yarım saat kadar bir süremiz var. Sonra tekrar buluşacağız. Allah'ın izninden olacak. Şimdi hamurumuz dinlendi. Duyuyor musun? Tamam, hamurumuz dinlendi. Şimdi onu açıp bezeleyelim anne. Söyle bakalım anne, kaç yaşında ilk hamurunu açtın? İlk hamurumu açtığımda, ilk hamurumu yaptığımda 11-12 yaşındaydım. 11-12 yaş. 11-12 yaşındaydım. Biz köyde yetişiyorduk. Köye buğday ekmeği dereye gittik. Köyde giderken ekmeğimiz yoktu. Ben de ne yapayım dedim. Annemi usulcuk araladım. Bir hamur yoğurdum. Ondan sonra gittik buğday ekiyoruz ama karnımız acıktı. Ben başladım orada gımcıklamaya. Ondan sonra ben dedim köye gidiyorum dedim. Şimdi ben neye gidiyorum köye dediler. Dedim ben bir hamur yoğurdum onu pişirmeye gidiyorum. Kız sen unumuzu ziyan ettin dediler bana. Bir kızdılar oradan. Bana kızınca ben köye kaçtım. Kaçmamla birlikte gittim, hamurum güzelce kabarmış. Ondan güzelce bazlamalar yaptım. İlk hamurun ama bu değil mi? İlk hamurum. Tamam. Güzelce bazlamalar yaptım. Ondan sonra götürdüm. Şimdi onlar da acıktılar. Nerede Babam, pişirdin annem. bazlamayı? Ateşe saç yaktım. Normal evin içindeki ocakta. Köy ocağımız var. Ocağa odundan saç yaktım. Saçta pişirdim. Götürdüm. Acıkmışlar iyice. Ninem, babaannem, annem, babam. Hem çamaşır yıkıyoruz hem buğday yıkıyoruz yani un yapmak için. Şimdi bana kızdılar ya, gidince gördüler ekmekleri güzel olmuşlar. Bir şey diyemediler. Başladılar birbirine bakıp gülmeye.
Ondan sonra güzelce karınla doyurdular. Arkadan yaz geldi. Yaz geldiği zaman ben kabaklar çiçek açtı. Ninemden, annemden gördüğüm gibi onları göne gönderdim. Küçük kardeşime bakıyorum köyde. Küçüküm, kendim de küçüküm. Gittim güzelce bir annemden, ninemden gördüğüm gibi bir iç hazırladım. Ondan bir çiçek dolması yaptım. O zaman kaç yaşındasın? Aynı sene. Aynı sene 11-12 yaşındasın. 11-12 yaşı. Aynı sene. Yani yaza çıkarken ekmek yaptım. Arkadan yaz geldi. Dolma yaptım. Ondan sonra bağladım bir tencereyi bir kaba göttüm. Bu dolmayı da yemişler. Ondan çok hoşlanmışlar. Ondan sonra bir tane annem hiç eline ne un aldı, ne ekmek aldı. Allah hepsini başıma yıktı. Hadi kızım sen git fasulye bir şey. Hadi kızım sen git şunu bir şey. Tamam. Ondan sonra kapıyı araladın. 11-12 yaşına başladım. 11-12 kişinin yemeğini yapmaya. Ya. 14-15 yaşında 20-30 tane somun yap, fırın ekmeği yap. Aradan işte 19 yaşına evlendim, 7 sene geçti. Anneciğim dedi, ben hiç iş yapmadım. Kızım sen 7 sene bana dünyayı gösterdin dedi. 19 yaşında da evlendim. Ondan sonra çoluk çocuk sahibi. Ekmek de bitmedi Allah'a şükür. Yiyeceğimiz içeceğimiz de bitmedi, yapmak da bitmedi. Kaç yaşındasın şimdi tam? Ben 75'e gittim. 75 yani. 74-75 yaşındayım. Yani en temiz 63 seneden beri ekmek yapıyorsun. Evini hamurdan çekmedin. O Yani gün bugündür. hiçbir işten çekmedim ama her gördüğümü yapardım. Ama ne okula gittik, ne okul var. Keşke olsaydı. Ben şimdi bunları yapıyorum ama ezberden yapıyorum. Yani okuyup da yapamıyorum. Ama annemin hamur işleri çok meşhurdur. Çevresinde Yani hamur de çok işlerim meşhurdur. güzel olur. Şimdi ben buradan 2 tane hamur yapacağım. Tamam. 2 çeşit Tirit yapacağız. tirit tamam. yapacağım. Bir tanesi sarma tirit, bir tanesi ıslama tirit. Şunu ıslama tirit yapacağız. Şunu da sarma tirit yapacağız, Tamam. az olanını. Bak şu bezeleri yapacağım. Şu kamerayı gösterebilirsin hani böyle göster görür. Tamam. Ceviz büyüklüğünde bir hamur. Hamurları açmaya başladık. Bezeleri hazırladık. Böyle biraz büyütüyoruz önce merdane ile. Kalınlığını da şöyle elinle göster. Çok ince değil. Şu kalınlıkta şöyle. Çünkü çok ince olursa ezilme yapar. Üstünden sıcak et suyu dökülecek. Bismillahirrahmanirrahim. Sacın ateşi yüksek herhalde. Yüksek anne. Şimdi ne yaptığımızı söyleyelim. Kızaran hamurları hemen daha sıcakken Pişirdiğimiz hamurlar sıcağından daha soğuyup sertleşmeden hemen ıslamalık olan yufkaları hazırlıyoruz. böyle rulo haline getiriyoruz. Bunu haline getiriyoruz. Şunu ince kesip tepsiye dizip. Peki bu normal marketlerde satılan lavaşlardan da olur mu bu ıslama anne? Olur da yani bu lezzetli olmaz. Tabii ki olur. Allah Allah ya Rabbi. Tamam bırak sen hadi. Burnun, ağzın, her tarafın olsun. Ya olsun bu. Sen annen tanıyordun, tanıtmak için buraya çıkardın. Annen biraz unludur, tezgahdır. Şimdi bir tane kesme tahtasıyla bıçak mı vereyim sana? Daha önce tarifini vermiş olduğum bu yufkalar pişirme tekniği göstermiştim. Açıklamalar kısmına koyacağım o yufka videosunu da oradan bakabilirsiniz. Tavada pişirdim. Aynı yöntemle tavada yufkalar hazırladık. Bugün bunlar biraz lavaş gibi daha kalın. Onlar böreklik yufkaydı. İstediğiniz kalınlıkta yapabilmek mümkün. Bu son. Kaç tane çıkmış bu arada? Bir sayayım ben bunları. 3, 6, 9, 10. Böyle 2 parmak eninde olacak şekilde bütün hepsini kesiyoruz. Ben onu bir yakın çekim alayım. Bu arada tavuk da gayet güzel pişti. Şöyle suyunu saldı. Sapsarı, köy tavuğu olduğu için tabi sapsarı da bir suyu, yağı var. Tavuğumuzun suyu
Hem sebzeli, soğanla, defne yapraklı, mis gibi de kokuyor. Yani tiritlik hamuru bu şekilde böyle hazırlayıp ondan sonra başka bir yerde saklayabilir miyiz? Bunu yaptık, bu kadar yiyecek insanımız yok. Tabii. Bunu kuru saklayabiliriz. Yani bu şekilde saklanır değil mi? Bunu kuru saklayabiliriz. Aynı bunu yiyeceğimiz zaman Tamam. 10-15 gün mesela soğuk yerin içerisine göre saklanır. Buradan yiyeceğiniz zaman 2 Soğuk gün 3 gün bitkilerde falan saklanır. he, Tamam. 5-10 gün saklanır. Efendim ilk büyük saçtaki yufkalarımızı trit olacak şekilde bu şekilde dizdik. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bunların yiyeceğimiz kadarını ıslamamız lazım. Çünkü hepsini ıslattığınız zaman bir daha ısıtma şansımız çok olmuyor. Ama bu şekilde de uzun süre saklayabileceğinizi söyledi annem. Mesela serin, karanlık bir kiler gibi bir yerde değil mi? Üstünü kapatın, birkaç gün dolabın altında. Ve bundan sonra buzlukta dahi saklayabilirsiniz. Evet, Sabahtan buzluk daha çıkarırsınız. iyi. Buzlukta da saklayabilirsiniz buzdolapta. Sabahtan çıkarırsınız yemeden 1-2 saat önce o çözülür. Evet evet. Ondan sonra da sıcak. kaynak et suyunu dökersiniz üstünden. Güzel etini de görürsünüz. Afiyet olsun yersiniz. Bu arada kabak şahane kokuyor. Altını kıstım, artık böyle suyunu çekti gibi. Bir göstereyim onu da size. Gayet büyük baloncuklar çıkartmış. Artık altını kapatabilirim. Bakayım şöyle. Evet, suyu kalmamış. Çok güzel olmuş. Tamam, şimdi kapatalım altını. Bu kendi kendine bütün kalan şerbeti çeksin. Şimdi bu kıvırma olacak olanları, katleme gibi olacak olanları pişirdik. Şöyle yufkaları gösterelim. Şöyle üst üste. Şimdi bunları ıslayacağız değil mi anne? Böyle bir servis tabağımız var. Burada mı dursun? Tamam. Nasıl yapacağız? Şimdi burada bunları ıslayacağız. Tamam. Hamur böyle hamurlaşacak diye merak etmeyin. Çünkü o böyle hamur sadece yumuşayacak. Yani o kadar çok fazla üzerine tavuk suyu koyup da onu hamurlaştırmayacağız. Hatta biraz böyle çekecek, katlarken göreceksiniz. Tavuk suyumuz bu arada gayet sıcak. Ben de tavukları kemiklerinden ayırdım bir bölümünü. Şöyle tiftikliyorum onları. Köy tavuğunun zaten etinden çok suyu lezzetli oluyor. Suyu yeniyor bana. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela bir tane köy tavuğu aldınız diyelim. Annem öyle de yapardı. Bir tane de normal besi tavuğu alırdı. İkisini aynı tencerede kaynatırdı. Köy tavuğunun lezzeti diğer besi tavuğuna da geçerdi. Bu şekilde de işi bereketlendirebilirsiniz. Kalabalık misafir olur, bir düğün yemeği olur. Evet. Değil mi anne? Öyle bir şeydi. Ama köy tavuğunu daha önce gördüm. O birazcık pişerdi. Doğru. İkisinin pişme süresi farklı. Ondan sonra çabuk piştiği için şey yapılmazdı. İkisi aynı anda pişiyordu sonunda. Bunlar hiçbir zaman ezilmez. Böyle mis gibi yumuşak, güzel, lezzetli hamur olur. Şimdi tavuk suyu var, kemik suyu var içinde. Yani o tavuğun kemiğiyle birlikte tavuk kaynadığı için kemik suyu da hem çok lezzetli hem de oldukça fazla kolajen içeriyor. Burada rulo şeklindeki kuru yufkalar var. Şöyle göstereyim. Kuru yufkalardan güzel bir bakır tabağım var. Arkadaşım bana hediye etmiş olduğu. Eski kaç senelik bakır tabak değil mi anne? Bu el kesimi yani. Annesinin düğününde hediye gelmiş. Düşün. Annesi 80 yaşında. Yani en aşağı. Asırlık tabaklardan bir tane. Çok seviyorum böyle eski yaşanmış şeyleri. Şimdi bunların içine ben de şu rulo yapmış olduğumuz hamurlardan koyacağım. Üzerine böyle bir tereyağlı kırmızı biber gezdiriyorum şöyle hafif. Hem lezzet versin hem baharatlansın diye. Tamam. Yeter mi? Yeter. Diğerini de yapalım yine. Şimdi şu şekilde. Şöyle alırsınız payınızı. İçine bir miktar et sararsınız. Şu şekil. Çatalla veya elle. Biz elle yirdik. Tamam. Mesela şu eti koyduk bunun içine. Bunu böyle güzel sararız. Dürüm yapar. Dürüm.
yaparız. Ondan bunu da böyle sararız güzel. Böyle. İçindeki eti sarar bunu. Bu tirit sarmadır bunun ismi. Öteki ıslama, bu sarma. Bu hafif ıslanır, sarılır. Onu da çatala takıp yiyoruz da. Onu da çatalla takıp yiyoruz. Kabakları da şöyle bir tabağa alalım. Önce bir rengini göstereyim şöyle size. Bugün sizlerle lezzetli bir kabak pişirdik. Güzel bir tavuk tirit hazırladık. Buradan anneme çok ama çok teşekkür ederim. Yine benim imdadıma yetişti. Afiyet olsun kızım. Elleri sizin aşina olduğunuz bir şeydi. Şimdi yüzünü de görmüş oldunuz. Çok yorumlar geldi. Teyzemin ellerinden öpüyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin diye. Değil mi anne? Çok yorumlar okuduk seninle beraber. Allah razı olsun bakanlardan, söyleyenlerden. Bunlar hepsi benim evlatlarım. Hepsinde Allah sağlık, sıhhat nasip etsin. Amin. Cümlemize en çok ihtiyacımız olan şey sağlık, sıhhat herhalde bu aralar. Herkese, çoluğuna çocuğuna hayırlı sofralar kurup yemek nasip etsin inşallah. Amin anneciğim. Amin inşallah. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka yorumlarda yazın. Ben de sizin için cevaplarım inşallah. Gönderebilecek olsam şunlardan hepsinden size gönderirim. Ama işte o imkan yok. Evet, annem maşallah subhanallah yedirmeyi çok sevenlerden. Evine gelen asla böyle aç çıkmaz. Bizim sülalemiz öyledir. Rahmetli teyzeciğim de öyleydi. Benim babamdan gelir o gen. Babam herkese bir lokma dadırırdı muhakkak. Azaldı mı anne hiç? Hiç yedirmekten azaldı mı? Hiç azalmadı, çoğaldı. Aynen öyle. Misafir mutlaka kendi nasibinin yanında bereketiyle gelir. İnşallah. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah bu lezzetli tarifleri denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Göremesem de size afiyet olsun. Allah razı olsun kızlarım sizden. Her dinleyenler, izleyenler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Öptüm sizi.